Evet, bir hikaye var. Baba her şeyden şikayet eden oğluna bir şeyleri öğretmek için önüne 3 tane malzeme koyar. Eee, Patates, yumurta ve kahve. Ondan sonra da der ki bunları işte üçünü birer tane kaba koy, 20 dakika pişir, bak bakalım ne oluyor. Hakikaten 20 dakika pişirdikten sonra da çocuğa sorar ne oldu? Çocuk der ki pişti bunlar, yani bir şey olmadı ki. Baba der ki yanlış düşünüyorsun. Patates sertti. Piştikten sonra içi yumuşadı. Yumurtanın içi yumuşaktı. Bu sefer o kaynar suyu gördükten sonra sertleşti. Kahve kendi halinde hiç tadı yoktu, yenebilir durumda değildi. Şimdi suya bütün rahiyasını bıraktı. Hayat senin altındaki suyu pişirmeye başladığı zaman sen ne yapacaksın? Şimdi etrafımızda bazı insanlar vardır. Böyle çok eğlencelidirler. Sürekli her şeye gülerler. İşte her şey onlar için komiktir, eğlencelidir. Bazıları vardır. Hayat onlara ne yaparsa yapsın gene ayakta kalmayı becermişlerdir. Burada örneklerini gördük. Baktığınızda mesela benim favori örneklerimden bir tanesi bu. Çünkü Steve Jobs aslında Macintosh batmaya başladığı zaman kendi yönetim kurulu tarafından işten kovulup sonra Pixar'ı kurup Pixar'ı Disney'e sattıktan sonra o batmakta olan Macintosh'u alıp tekrar Mac haline getirip şimdi işte dünyanın en pahalı ve popüler bilgisayarını üreten firmayı yapmış kişi. Bir de başka insan tipleri de vardır. Böyle bugün enerji soğuran diyorlar ya, onlardan. Hani böyle benim bir tane öyle arkadaşım var mesela. E, Bu değil, bu benim arkadaşım değil. Bu uygun örnek diye koydum. Ama hani böyle yarım saat yanında oturun, hakikaten beraber köprüye gidersiniz. Öyle düşünün. Şimdi ben olaylara tabii fizik öğretmeni olarak biraz daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey düşünebiliriz. Bir kazak. Mesela bu kazak kırmızı renkli. Niye? Kırmızı olduğu için mi? Hayır. Fizikte bir şeyin rengi aslında ona düşen ışığı yansıtmasıyla belli olur. Dolayısıyla bu kazak aslında kırmızı değil, kırmızıyı yansıtıyor. Veya diğer kazaklar baktığınızda niye diğerleri farklı renklerde? Çünkü aynı ışık onların üzerine düşmesine rağmen onlar da kendi renklerini yansıtıyorlar. Şimdi günlük hayat hepimiz için üç aşağı beş yukarı benzer şeyleri içeriyor olabilir baktığımızda. Sabah, yani hepimiz işte anne babamız, çoluğumuz, çocuğumuz, kardeşimiz gülümseyerek bizi karşılıyor. İşte ne bileyim, sabah metroya binerken arkadaki adam omuz atıyor. Ondan sonra giderken trafik, işte bir emniyet şeridinden geliyor. Ya bunların hepsi bizim başımıza mı geliyor? İşe yetişmek lazım. Yarısı yenmiş simit, çay falan. Her şey başımıza kötü mü geliyor? Veya sadece bizim başımıza mı geliyor? Bakın, benim kişisel düşüncelerimden bir tanesi şu. Bunlar hepimizin başına aşağı yukarı baktığımızda aslında benzer şekilde hepimizin başına geliyor. Biz hangisini yansıtıyoruz? Ve başımıza bunca olumsuz şey geldiği zaman biz hep gölgelerin arasında mı kalmayı tercih edeceğiz? Niye gölge? Çünkü ışık yansımadığı zaman, daha doğrusu herhangi bir obje ışığı yansıtmıyorsa siyah renkli olur. Orası gölge kısmı. Şimdi buraları geçelim. Bu çalışıyor mu bilmiyorum. Heh, evet. Şimdi bu çok hoşuma giden sözlerden bir tanesi. Bir şeyi yapabilirim diyen kişiyle yapamam diyen kişilerin ikisi de eşit derecede haklıdır. Bu yüzden işler her zaman kolay mıydı? Einstein o efsanevi denklemi, işte E eşittir mc kareyi böyle mi buldu mesela? Hayat ona hep mi kolaydı? Hayır. Her zaman çalıştı. Yetenek, evet, yetenek doğuştan geliyor olabilir ama beceri saatlerce, saatlerce, saatlerce çalışma sonucunda ortaya çıkar. Biraz önce örneğinde gördük zaten. Eğer işler sizin için kolay gidiyorsa o zaman gelişmiyorsunuz demektir.
O hani kan, ter, gözyaşı falan diyorlar ya, gelişebilmek için işte bunlara ihtiyacınız var. Bunlar olmadan hayat çok kolay olur. Ha, hepimizin önünde ya işte bu adam da çok kolay para kazanıyor dediğiniz insanların olduğunu biliyorum. Ama o insanların kendileri 100 yıl önce de vardı. Bugün hiçbirini anmıyoruz bile. Gerçekten çalışıp çaba gösterip bir yere gelebilen insanları bugün biliyoruz. Mesela çok sevdiğim örneklerden bir tanesi 1927 Solvay Konferansı fotoğrafını görüyorsunuz. Burada zeka seviyesi böyle stratosferlerde falan böyle atmosferi aşmış vaziyette. Ama burada mesela bir tane kadın var. Madame Curie, şu Einstein'ın iki tane sol tarafında. Bu kadının hayatı mesela zorluklarla geçmiş. Bütün hayatı. Ve bu konferansta bu kadınla o çok zeki diye gördüğümüz adamlar, arkada işte Schrödinger'ler, Bohr'lar falan konuşmuyorlar. Bilimde kadının yeri yok diye. Bir tek Einstein konuşuyor, biraz çapkın. Ama onun dışındakilerin tamamı konuşmuyorlar. Bu kadının hayatı inanılmaz zorluklarla geçiyor. Ama o yüzden Madame Curie o zaten. O yüzden tekrar söylemek istiyorum. Bir şeyi yapabilirim diyen kişiyle yapamam diyen kişilerin ikisi de eşit derecede haklıdır. Siz hangisini seçeceksiniz? Teşekkür ederim.